bugün. Polonya'dan merhaba arkadaşlar. Benim en sevdiğim ülke burası. Artık sayısını unuttum, kaç kere geldim unuttum buraya. Bu gezimde Krakow ve Zakopane için geldim. Şu anda arkamda gördüğünüz Krakow havaalanına hemen şehir merkezine doğru yanında bulunan tren istasyonuyla ulaşabilirsiniz. Tren istasyonundaki trenlerle ulaşabilirsiniz. Otobüsler de var, Uber de var. Ama en basit yol trende ana istasyona gidip oradan tramvayla istediğiniz yere gitmek. Harika bir ülke Polonya. Bunu da zaten yaptığım, hazırlayacağım videolarla anlayacaksınız. Görüşmek üzere. Evet, şimdi aşağıdaki turumuza başladık. İlk durağımız Florian Gate adı verilen şehrin surlarındaki ana kapılardan bir tanesi. Burası 14. yüzyılda yapılmış ve Türk saldırılarına karşı yapılmış bir kapı. Yani bizimle ortak aslında bir kültür bağı var. Gerçekten kare ve gotik mimari kullanılmış burada. Kare mimari kullanılmış bu kulede. İşte şehre bu kapıdan giriş yapıyorsunuz eski bölgeye. Sonrasında zaten Mariachka Kilisesi'nin bulunduğu yoldan yolunuza devam ediyorsunuz. Evet, kapıdan geçtikten sonra Florianska Caddesi'nden yolunuza devam ediyorsunuz. Hemen karşıda görmüş olduğunuz Mariachka Kilisesi bu yola bakıyor. Tıpkı bizim Galata'nın baktığı o İstanbul'daki sokak gibi. Burası çok önemli bir nokta fotoğrafçılar için. Sabahları burayı boş yakaladığınız zaman efsane fotoğraflar çıkartabilirsiniz. Gerçekten ben çok beğendim bu caddeyi. Sağlı sollu onlarca mağaza, işte restoranlar, barlar falan var. Dediğim gibi burayı mutlaka gezmelisiniz, görmelisiniz. Evet, Polonya'nın en güzel özelliklerinden bir tanesi her şehrinde Rynek adı verilen meydanların olması. Bu meydanların hepsi böyle kare şeklinde, etrafı tamamen rengarenk ve muhteşem mimarili evlerle donatılmış olması. Burası da Krakow'un en ünlü meydanı, hatta Polonya'daki en büyük meydan diyebiliriz. Bulunan at arabaları gerçekten çok ilginç. Atlar çok güzel bir şekilde süslenmişler. Ve daha ilginç olanı da bütün atı sürenlerin kadın olması. Gördüğünüz gibi hepsi şapkalarını takmış. Siyah beyaz kıyafetler içerisinde ablalarımız bu at arabalarını sürüyorlar. Merhaba arkadaşlar. Dün çok Krakow'dan bahsetmedim aslında genel olarak. Krakow, Polonya'nın ikinci büyük şehri. Ayrıca zamanda da en eski şehirlerinden ve eski başkent olarak da geçiyor. Yani bu şehri aslında anlatmak inanın kolay değil çünkü çok güzel bir şehir. Çok da bilinmiyor aslında Türkler tarafından. Genellikle biz İtalya, İspanya'ya kaymışız ama burası çok bilinmiyor. Ama bence hani ekonomik bir seyahat arayanlar için bulunmaz bir şehir. Yani şehir tarihini çok iyi korumuş, sosyal, sanat, kültürel aktivitelerini çok güzel sergileyen, her gün farklı bir aktiviteyle, festivalle ya da eğlenceyle buluşabileceğiniz, öğrenciler için de şahane bir şehir. Hemen arkamda gördüğünüz zaten Barbarikan. Burası da önemli yerlerden bir tanesi. Birazdan detaylı anlatacağım zaten. Burayı yaşamak lazım ya. Hani gerçekten anlatamıyorum çok fazla. 11 sene önce aslında ben buraya gelmiştim. İlk geldiğimde de böyle hayran hayran bakmıştım. O zamanlar hani böyle çok seyahat gözüyle ya da traveler gözüyle bakamıyordum. Ama şu anda bu kadar şeyle karşılaştırınca gördüm ki ya gerçekten böyle bir şehirde yaşamayı çok isterdim.
yaptığım yer olan Barbakan'a girdim. Burası Orta Çağ zamanında Krakow'un işte savunmasında kullanılan önemli bir kale. Gördüğünüz gibi zaten bu eski Orta Çağ filmlerinde gördüğümüz okçuların, işte kızgın yağ dökenlerin bulunduğu, durduğu, işte aynen o düzen var zaten burada da. Dışarıdan gelen düşmanlara karşı şehir savundukları hat burası. Zaten arkasında sur duvarları devam ediyordu. Buranın girişi 9 zloty. Ama öğrenci kartıyla 7 zloty'ye de giriş yapabilirsiniz. Türkiye'deki öğrenci kartları da burada geçerli. O yüzden göstermeyi de unutmayın. Ile ilgili bir detay daha vereyim. Polonya'daki bütün kiliseler ücretsiz. Sadece çok nadiren de olsa bazı kiliselerin bir maliyeti var. Onlar da yani şehrin genellikle simgeleri oluyor. Ama onlara bile belli saatlerde ücretsiz olarak girebiliyorsunuz. Ve kiliselerin içleri gerçekten çok güzel. Evet, Polonya'ya yıllar önce geldiğim zaman, hatta 2 sene öncesine kadar bile bizim para birimimiz onlardan değerliydi. Hatta 2 katıydı bir dönem. Ama son zamanlarda onların para birimi bizden toplamda yani %300'e kadar bir değer kazanıp %25 önümüze geçmiş. Yani gerçekten üzücü bir durum. Tabii bunda Polonya'nın ekonomisinin çok güçlenmesi değil de bizim ekonomimizin malum durumu ve Euro karşısında değer kaybetmemiz. Çünkü Polonya'nın Euro karşısındaki değeri hiç değişmedi bu dönem boyunca. Hep 1/4'iydi. Hep şimdi halen de 1/4 durumunda. Yani bir an önce artık düzelmesini umuyoruz. Biraz Polonya yemeklerini anlatalım. Polonya mutfağı Türk mutfağına yakın diyebileceğimiz bir mutfak. Ekmek kültürü çok fazla var. Yüzlerce çeşit ekmeğini bulabilirsiniz. Tabii doğal olarak Hristiyan bir ülke olduğu için domuz yaygın. Domuz eti yaygın ama bizim mutfağımıza benzeyen sarmaları, çorbaları, işte pierogi adı verilen gördüğünüz mantılarıyla da ünlü bir ülke. Bu pierogin içerisinde işte kaşar ya da doğal peynirler, onun dışında ıspanak gibi birçok, hatta çikolata gibi birçok farklı çeşidini görebilirsiniz. Tavuk da oldukça yaygın burada kullanılıyor. İşte şöyle gördüğünüz aslında ev yemekleri. Yemekler. Tabii birçoğunu biz yiyemiyoruz. Aslında hani ben açıkçası tercih etmiyorum kültürel açısından. Yani bir patatesi çok baharatlayarak ve otlayarak yapıyorlar. Kestane. Tatlıya çok önem veriyorlar. Mutlaka sabah kahvaltılarındaki en önemli şey zaten tatlı. Sonra şu gördüğünüz bir peynir çeşidi arkadaşlar. Ben onu yıl önce tatmıştım. Serek adı verilen bir peynir. Bu peynir harika bir şekilde ızgara edilebilecek bir türden bir peynir. İşte gördüğünüz gibi uzun, silindir ya da işte biraz daha kavisli şekillerde yapılıyor ve gördüğünüz gibi şu şekilde de ızgara ediliyor. Bunları tatmanızı tavsiye ederim. Yani hiçbir sakıncası zaten yok. Lezzetli de. Gerçi biraz damak tadıyla alakalı bir şey ama ben çok sevmiştim. Birazdan zaten yiyeceğim ben de. Burası Mini Rynek yani küçük meydan anlamına geliyor. Genellikle Polonya'nın şehirlerinde bir büyük bir de benzeri aynı şekilde yine kapalı ve kare şeklinde olan küçük meydanlar var. Küçüklere genellikle biraz daha alışveriş yapabileceğiniz hediyelik eşyacılar koyarlarken zaten büyüğü dün de göstermiştim. Genellikle daha büyük aktivitenin, daha büyük işte eserlerin sergilendiği yerler. Buralarda hediyelik eşyalarınızı falan alabilirsiniz. Hristiyan aleminden çok sevilen papalarından bir tanesi olan Papa II. John Paul
Polonyalı arkadaşlar. Kendisi zaten bundan 5-10 sene önce yanılmıyorsam ölmüştü ama halen hatırası devam ediyor. Çok seviliyor, çok saygı duyuluyor. Hem Krakow'da hem de birçok Polonya şehrinde onun fotoğraflarının, yaptıklarının, sözlerinin sergilendiği ya da hayatının anlatıldığı galeriler bulabilirsiniz. Şu anda da hemen Krakow'daki meydanda böyle kapalı bir alanda, yani binalara kapatılmış bir alanda yine onun resimlerini gördüm. Onu da anlatmak istedim size. Turuma devam ediyorum. Şehir gerçekten yani garip. Bazen çok kalabalık, bazen bu kadar sessiz. Ama bahsettiğim yerler arasında birkaç yüz metre fark var. Şu an o kadar huzurlu ki, yani gördüğünüz gibi aslında ileride yığınla bir kalabalık var ama sanki sokaklara böyle ses geçirmez bir yalıtım malzemesiyle yapılmış. Şu anda da Magnus Kolejium'a gidiyorum. Aslında eski üniversitesine. Birazdan da orada anlatacağım. Arkamda gördüğünüz yer Maris Koleji. Burası Jagiellonian Üniversitesi'nin en eski binası olarak belirtilmiş. Zaten Krakow'da görülmesi gereken 15 eserden bir tanesi. Giriş ücretsiz. Hemen Rin'in arka tarafında kalıyor. Ben bugün pazar olduğu için kapalıymış bazı yerleri. Oraları göremedim ama umarım siz görebilirsiniz. Avlusu ve ambiyansı gerçekten çok şahane.